Merhabalar, ben Aybüke Derin, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle size kendimden bahsetmek istiyorum. Hemşireyim, 3 yıl yeni doğan hemşireliği yaptım. Şu anda çocuk hemşireliği yapıyorum. Ayrıca anneyim. Deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bugünkü konumuz uyku. Uyku eğitimini aslında size anlatayım ama ben tam olarak onu yapmadım. Eğitim vermek zor değil de o süreç zor. Anlattığımda anlayacaksınız. Peki nasıl oldu, nasıl ilerledi, ne zaman eğitim vermek gerekiyor? Ben neler yaptım? Bunlardan bahsedeceğim. Video geliyor. Şimdi ilk olarak eğitimden bahsedeyim. Eğitim 4. ayda başlanıyor. Amacı şu: bebeğin hiçbir destek almadan uykuya dalması, ileride hem sizin rahat etmeniz hem bebeğin uykusunun sık bölünmemesi, işte uykuya dalarken ağlamaması, eziyet çekmemesi, ama daha çok bence sizin için bu uyku eğitimi. Şöyle diyor basamaklar olarak. İlk başta bebeğinize bir ritüel belirleyin. Yani işte masaj yapmak olabilir yatmadan önce. Ilık bir duş olabilir. İşte hafif sözleri olmayan böyle okyanus sesi olabilir. Hafif bir müzik olabilir. Başka neler olabilir? Karanlık bir ortam, rahat bir yatak, hep aynı yatağa. Bu şekilde bir ritüel belirlenmesi gerekiyor ki çocuk oraya gittiğinde ya da onu duyduğunda tamam, uyku vakti demeli. Bu bir düzen olmalı. İkincisi, mutlaka karanlık olmalı. Gündüz uykusu da olsa perdeler böyle kapalı, loş bir ortam olmalı. Çünkü ışık uyaran veriyor ve uykuyu açıyor. Bu sebeple loş bir ortam olmalı. Bebek her seferinde aynı yerde uyumalı. Yani şöyle, mesela salonda uyudu, gözünü açtı diyelim, arada uyandı. Farklı bir yerde olduğu için uykusu açılıyor. Ama yatağında uyandı. Bakıyor ki yatağındayım, tekrar dalabilirim. Yani nasıl kendini güvende hissediyor. Uyuduğu yerle uyandığı yer aynı. Uykuya devam edebilir. Ya da işte mesela çocuğunuz başka bir yerde uyutup bir yere götürmemenizi öneriyor. Yine aynı şekilde ben başka bir yerde uyumuştum, uyandım, ağlıyor bebek farklı bir yerde olduğu için. O yüzden aynı yerde olmalı. Üçüncüsü de sabırlı olmanız. Yani işte bebek ağlıyor diyelim ki, yatırdınız yatağa, ışığı kapattınız, masaj yaptınız ama uyumak istemiyor, ağlıyor. Kesinlikle kucağa almamanız gerekiyor. Hani söz olarak böyle telkin edebilirsiniz. Buradayım anneciğim, uyuyabilirsin. İşte yanındayım. Hani ışığı açmadan ve bebeğe dokunmamanızı istiyor. Kesinlikle ten teması yok. Çünkü dokununca daha çok ağlayacak, almanızı isteyecek diye. Bence en zor kısmı da bu. Yani bebeğe dokunmamak bayağı zor bir şey bence hani ağlarken. Son olarak da istikrarlı olmak. Sürekli bunu devam ettireceksiniz ki çocuk da bu şekilde alışsın. Şimdi benimki nasıl oldu onu bir anlatayım. Doğa doğdu. İlk aylarda sarılık oldu. İlk yeni doğan sarılığı. Hani patolojik olan değil, fizyolojik. Yani normal olan sarılıktan oldu. 2 saate bir emzirmem gerekiyor. Gece sürekli uyandırdım. Bu süreç böyle 1 ay falan devam etti. Sonrasında zaten 3 saate bir uyanıp emiyordu. 3. aya kadar böyle. 3. aydan sarılığı geçti bu arada. 3. aydan sonra ben biraz daha rahatlayayım. Hani daha uzun sürede uyandırayım. 4 saatte, 5 saatte bir uyandırayım. Bu şekilde tam alıştırmaya başlamıştım ama bu arada emzik de kullandım. Uyuturken emzik veriyordum. Emzik verip 5'inde hafif sallıyordum. Sonrasında 4 aylık oldu. Tam böyle uyku eğitimine başlayacağım. Eğitim dediğim hani neyse, yöntemi sonra anlatayım. Uyku eğitimine başlayacağım. Diş çıkarmaya başladı. Deli gibi bağırarak uyanıyor. Ağlıyor sürekli. Hani yanında yatırmıyorum zaten. Anne yanı beşikte yatıyorum ama sürekli almam gerekiyor. Yani kucağıma ağladıkça dokunmam gerekiyor. Gecede 6-7 kez uyanıyordu. İptal oldu uyku eğitimi. Yine beşikte sallamaya devam ettim. Ama böyle deli gibi bir sallamak değil. Bir de uykusunun gelmesini çok beklemiyordum herhalde o zaman. Yani böyle iyice bir uykusunun gelmesi gerekiyor galiba çocuğun. Dişi de ağrıyor. Böyle kötü bir sürece girdik. 4. ayda olmadı. 5. ayda da 2. dişini çıkardı. O aylar olmadı. 6. ayda artık biraz daha uzun uyumaya başladı. İşte biraz daha kendi dalmaya başladı. Sallamadan da geceleri yatırdığımda. Ama 6. ayda da ek gıdaya geçtiği için kabız oluyor, işte yeni bir besini tanıyor falan. Bunlarla ilgili sıkıntılar oluyor. 6. ayda bence çok zor bir süreçti ama 6. ayda başladı. Şöyle, ben uyku eğitimini işte bırakıp çocuğu ağlatma şeklinde yapmadım. Biraz da kendi süreciyle de alakalı bence. Bu arada hani ben böyle yaptım diye kesin böyle olacak diye bir şey yok. Her çocuk farklı. Hani ne yaparsanız yapın uyumuyor olabilir. Bu sizin hani başarısız olduğunuzu göstermez.
Bazı çocuklar gerçekten inatçı. Uyumayan çocuk uyumuyor. Hani uğraşıyorsun uyumuyor. Ama ben yine de teknikleri söylüyorum sizin rahatlamanız için. Belki denersiniz olur diye. Ben duş aldığında gerçekten iyi uyuduğunu fark ettim. Ayrıca çok oyun oynadığında iyi uyuduğunu fark ettim. Çok güzel oyun oynayacak. Uğraşacak, dönecek, yerde bırakacaksınız. Yani biraz yerde oynayacak, biraz kucağınızda, yemek yiyecek. Ve bence uyku eğitiminde en önemli şeylerden biri bebeğin tam tok olması. Eğer gece yatmadan önce tam tok değilse uyumuyor. Tamamen tok olması gerekiyor. Akşam böyle doyurucu muhallebiler yedirebilirsiniz. Emziriyorsanız, mama veriyorsanız da emzirip öyle uyutun. Nerede kalmıştık? 6. ayda. Şimdi 6. ayda odasına götürüyorum. Yani anne yanında yatıyor. Önce bol bol oynatıyorum. Oyun oynuyor, yoruluyor. En son yorulduğu yerde bakıyorum ki gözleri gidiyor, huysuzlaşıyor, biraz ağlıyor gibi oluyor. Tamam, hemen odasına götürüyorum ama ondan önce uyutmak için uğraşmıyorum. Çünkü eğer ondan önce uyutmak için uğraşırsam biraz enerji depoluyor, tekrar enerjisi oluyor, uyumuyor. Yani iyice yorulacak. Yorulduktan sonra götürdüğünüzde dinlenmeye fırsat olmayacak. Yatağında uyuyacak. 6. ayda yorulduktan sonra yatağına götürdüm. Işığı kapattım, tamamen karanlık bir ortam. Hafif bir böyle müzik açtım, böyle okyanus sesi gibi. Yanında bekledim. Biraz böyle tatlı sesler çıkarmaya başladı. Hani beni al falan diye. İlk başta hafif yine beşiği salladım uyusun diye. Sonra günden güne daha azaltmaya başladım. Yine aynı rutin ama beşiği sallamama. Yine aynı rutin, işte biraz daha yorulmasını, uykusunun tam gelmesini bekleme. Zaten saati gelince çok yorulmuş oluyor. Yani akşam 9.30-10 gibi uyuyor. Yorulmuş oluyor. Götürüyorum. Işığı kapatıyorum. Bekliyorum. Uyuyor. Hafif başlarda dediğim gibi hafif sallıyordum ama artık sallamadan da uyuyor. Peki gündüz uykusu nasıl? Gündüz tam karanlık olmadığı için yani yine tamamen uykusunun gelmesini bekliyorum. Eskiden günde 3-4 kez uyutuyordum. Şimdi 2 kez uyutuyorum. Saat 11'de, bir de 3'te. Sabah 7'de uyanıyor, 11'de uyuyor. 11'de uyuduğunda 12.30 gibi uyanıyor. 1,5 saat falan uyuyor. Sonrasında saat 3'te uyuduğunda da 5'te uyanıyor. Artık gece uykusunu bekliyorum. 2 saat uyku belki az olabilir. Tek olsa mesela bir kez uyusa 3 saat uyuyabilir ama öyle olmuyor. Çünkü uyanıyor, yani bir şekilde uyanıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bebeği gündüz uyutmayayım, gece uyusun gibi bir şey yaparsanız gündüzki huzursuzluğunu akşama da yansıtıyor kesinlikle. Bir de şu öneriliyor. Bebek uyandı diyelim hani uyurken. Kesinlikle böyle ses çıkarmadan, işte kucağınıza almadan ya da dokunmadan piş 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 diye seslenebilirsiniz. Ya da hiç konuşmadan yanında durabilirsiniz ki geri dağılsın diye. Ya da işte ritüeliniz neyse, işte karnına hafif masaj yapıyorsanız dokunabilirsiniz. Ya da böyle sırtını pışpışlayabilirsiniz ki kendi tekrar dağılsın. Çünkü 15-20 dakikalık uykular gece uykusunu da etkiliyor. Yani gündüz uykusunu en az 1 saat, hani bir kere daldığında en az 1 saat uyumalı ki hem gün içinde keyifli olsun, oyunlarını güzel oynasın, yemeğini güzel yesin, hem gece uykusunu da etkilesin bu uyku. Ben işte eskiden uyandığında kalkıyordu, ağlıyor, hemen alıyordum kucağıma, ağlıyor diye. Şimdi kucağıma almıyorum. Uyandığında sırtına böyle gidiyorum, piş 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 yapıyorum çünkü tamamen açılmamış daha uykusu. Tekrar dalabiliyor. Gece dediğim gibi götürüyorum beşiğine, aynı ritüeli yaparak ışığı kapatıyorum. Her gün duş aldıramıyorum çünkü ben çalışıyorum zaten, benim için nasıl diyeyim, gün nasıl bitiyor anlamıyorum bile. Ama duş aldırdığım günlerde gerçekten daha rahat uyuyor. Gece kalkıyor bu arada Doğa. Bir kez emmek için uyanıyor. Bazen 2 kez uyanıyor. Şu an diş çıkardığı için 3-4 kez uyanıyor ve ağlayarak uyanıyor. Çünkü dişin ağrısından dolayı uyanıyor. Hani uykusu ana aldığı için ya da uyanmak istediği için, aç olduğu için değil. Bu da bir süreç olduğunu düşünüyorum. Geçici. Size şunu söyleyeyim ama her şey geçici ya. Gerçekten o ilk başlardaki gaz sancısı geçici. Kakasını zor yapıyor, geçici. Yani bir şekilde bir sürü zorluk geliyor ama hepsi geçiyor. Sizin yaşadığınız her şeyi ben de yaşadım. Yaşadıklarınızı aşağıya yazın. Ben de yaşadım, ben de bunları yaptım diye size bahsedeyim. Başka ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız yine onu aşağıya yorum olarak bırakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.